Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüşle ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak ons altında altının haftaya ılımlı düşüş baskısı altında başlaması ve pazartesi ve salı günü de negatif bölgede kapattığını gördük. Çarşamba günü ise $1800 seviyesine yönelik bir toparlanma girişiminin ardından zeminini korumakta zorlanırken bir ayın en düşük seviyesi olan 1761 seviyesinde test etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen hayal kırıklığı yaratan Kasım ayı istihdam raporu başlangıçta Cuma günü bir toplanmayı tetiklese de altın alıcılarını çekemedi ve üst üste 3. haftayı da derin bir düşüşle tamamlamış oldu. Peki geçen hafta neler oldu? Güvenli liman akışları, küresel ekonomik aktivitede yavaşlamaya neden olan Omikron varyantına ilişkin yenilenen korkular arasında hafta sonu öncesinde finans piyasasına da hakim oldu. Bununla birlikte Avrupa'da, Birleşik Krallık'ta da teyit edilen Omikron varyantının hafif semptomlar göstermesiyle birlikte piyasaların havası haftanın başında düzeldi. Değerli metalin güvenli liman olarak talep bulması ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinde yükselmesiyle birlikte salı günü Moderna CEO'su mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkisiz olabileceklerini söyledikten sonra piyasalar bir kez daha riskten kaçındı ve ilaç şirketlerinin yeni varyantlara özel yeni aşılar üretmesinin aylar süreceğini ekledi. Altın kararlı bir toparlanma kaydetmeyi başarırken $1800'ın üzerine çıktı. Ancak Federal Açık Piyasa Komitesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları doları desteklerken ons altın tarafında da günlük kazançları da silmeye başladığını gördük. Jerome Powell'ın Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Bankacılık Komitesi önünde ifade vermesi, varlık indirimini başlangıçta planlanandan birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olabileceğini söyledi. Omikron varyantı ile ilgili olarak Powell, ekonomik aktivite üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için daha fazla veri görmeleri gerektiğini savundu. Son olarak Başkan Jerome Powell, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu tanımlarken geçici terimini kullanımdan kaldırmanın zamanının geldiğini ifade etti. Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler özel sektörde istihdamın 534.000 kişi arttığını ortaya koydu. Ek olarak ISM İmalat Piyama Endeksi Kasım ayında 61,1 seviyesine ulaşırken imalat sektöründeki ticari faaliyetin güçlü bir hızla büyümeye devam ettiğini gördük. PMI anketlerinde ödenen fiyatlar bileşeni ise 85,7'den 82,4 seviyesine geriledi. Üst düzey makroekonomik veri yayınlığı yokluğunda dolar rakiplerini de geride bırakmakta zorlanmadı ve ons altın Kasım ayının başından bu yana en düşük seviyesi olan $1761 geriledi. Bu arada Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in gerektiğinde politika faizini daha erken değiştirme esnekliğine sahip olabilmesi için daha hızlı bir indirime desteğinin dile getirildiğini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu Cuma günü yaptığı açıklamada tarım dışı istihdamın Kasım ayında 210.000 kişi arttığını ve analistlerin 550.000 kişilik bir tahmini
geniş bir farklılıkla kaçırdığını gördü. Yayının temel ayrıntıları ortalama saatlik kazançlar ile ölçülen ücret enflasyonunun yıllık bazda %4,8 olarak sabit kaldığını ortaya koydu. Bununla birlikte yatırımcıların kasvetli baskılarının Fed'in Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi ile küçülen görünümünü değiştireceğini ve 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvil getirisinin dizüstü bir tepkinin ardından kolayca serbest bırakma öncesi seviyelerine geri dönmesi beklenmiyor gibi görülüyor. Peki gelecek hafta neler olacak? Fed 4 Aralık Cumartesi günü karartma dönemine girecek ve 16 Aralık'a kadar politika yapıcılarından herhangi bir yorum alamayacağız. Ancak piyasa katılımcıları Omikron varyantını çevreleyen gelişmeleri yakından takip ederken BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Cuma günü aşılanmış kişilerin ve destekleyici aşı olanların ciddi hastalıklara karşı yeterli korumaya sahip olacağından eminiz ifadelerini kullanırken, yatırımcıların Omikron varyantının ekonomi üzerinde çok fazla baskı oluşturmayacağından da emin olur ve aşılamanın sağlık sektöründe bir sıkıntı yaratmayacağına inanırsa, Fed'in sıkılaştırma yolunda karar alması ve altının toparlama girişimlerinde sınırlı kalması muhtemel görünüyor. Ekonomi raporu haftanın ilk yarısından bu yana yüksek etkili veri yayınlarını içermeyecek ve risk algısı finansal piyasaları yönlendirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi ons altına teknik olarak baktığımızda altın bu seviyelerin üzerine çıkmasına rağmen bu hafta 2 kez 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama seviyelerin üzerinde kapatamadı ve bu dirençler bozulmadan kaldığı sürece satıcıların oyunda kalacağını bizlere gösterirken, ek olarak günlük grafikteki göreceli güç endeksi olarak gördüğüm RSI seviyesi de 40 seviyelerin altında kalıyor. Ons altında toparlanma eğmesini görmek için biraz daha sanki vakit var gibi görünüyor. Aşağı yönde geçici destek seviyesi olarak 1750 dolar seviyesinin önünde 1760 dolar seviyesini yakından takip ediyorum. 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanışların gerçekleşmesinde ise ilk olarak 1780 dolar, arkasından da 1790 doları görmemizle birlikte psikolojik destek seviyesi olan 1800 dolar seviyelerinde yakından takip ediyorum. Gram altın tarafında ise haftayı yeni rekor ivmesiyle geçiren gram altın fiyatlarında kritik 777 Türk Lirası eşiği aşıldı. Özellikle yurt içi tarafta faizlerin indirilmesi gerektiğine yönelik güçlü açıklamaların yapılmaya devam etmesi TL tarafında kaybı tetiklerken, dolar Türk Lirası tarafında da rekor tazeleme hareketine yol açtığını gördük. Bu ivmenin gram altın fiyatlarındaki etkisi büyük çoğunluğu oluştururken hala ons altın kaynaklı baskı unsurlarının yükselişlerin hız kesmesine yol açmaya devam ettiği görülürken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki geçici ibaresini kaldırarak Aralık ayı toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını dile getirmesi sonrasında dolara olan girişlerin arttığını gördük. Bu hareket ile birlikte ons altın tarafında oluşan çözülme ivmesi 1783 seviyesi altındaki fiyatlamaları da beraberinde getirdi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,42'lik seviyesine varan oranda yaşanmış olduğu düşüşten hafif toparlanma görülürken, piyasalardaki güvenli liman talebinin zayıflaması kaçınılmaz oldu. Diğer taraftan tarım dışı istihdam verisi ve 534 bin kişiyle beklentilerin altında kalmasıyla
ülkedeki ISM Hizmet PMI Endeksi de 61,1 tahminlerini karşıladı. Ülkede haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 222 bin kişiye gerilerken Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam raporunun beklentilerin altında kaldığını gördük. Tarım dışı istihdamın 210 bin kişiyle beklentilerin çok altında gelmesi ortalama saatlik kazançların %0,3 ile zayıflamasını bizlere gösterdi. Ülkede işsizlik oranı Kasım ayında %4,2 seviyesine gerilerken tüm bu gelişmelerin akabinde doların güçlü senaryosuna bir miktar ara vermesi ons altın tarafında toparlanma ivmesi yaratarak gram altın fiyatları tarafındaki yükselişi desteklediğini de söyleyebilirim. Bu bilgiler doğrultusunda yükseliş kaynaklı rekor hareketleri içerisinde bulunan gram altında 777 Türk Lirası seviyesi üzerinin görünümünün koruması ile birlikte yükselişlerin 795 ve 815 Türk Lirası seviyelerini hız kesmeden devam ettirmesini bekliyorum. Olası aşağı yönlü ivmelenme de ise ilk geçiş noktamız olan 777 Türk Lirası ve bu seviyenin altında da 758 ve 740 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gümüş tarafında ise gümüşte fiyatlarda aşağı yönlü eğilimin arttığını görüyoruz. Haftanın ilk işlem gününde koronavirüse yönelik bulunan yeni varyantın yaratmış olduğu endişeler bir miktar piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olsa da dolar varlıkları bu durumda pozitif yönde ayrıştığını söyleyebilirim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Omikron varyantına karşı şu an için karantina önlemlerine gerek olmadığı açıklaması sonrasında endeksler üzerindeki baskı unsurunun azalarak kayıpların bir miktar telafi edildiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güven endeksi ise beklentilerin altında hafif gerilerken Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı özel sektör istihdam verisi de Kasım ayında 534 bin kişilik tahminlerini aştığını görüyoruz. Ülkede imalat rakamları hafif zayıflama gösterirken imalat PMI rakamlarının beklentiler paralelinde gerçekleştiğini de söyleyebilirim. Yeni koronavirüs varyantına yönelik hükümetlerin önlemlerini sıkılaştırması, varyantın negatif etkisini zayıflatacağı beklentisi güvenli limanlardan çıkışları da beraberinde getirirken bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %1,43 seviyesinde yer almayı sürdürüyor. Diğer taraftan Fed Başkanı Jerome Powell'ın Omikron varyantı ile birlikte enflasyon riskinin de artacağını belirtmesinin piyasa endişeleri üzerinde de zayıf kaldığını söyleyebilirim. İlk olarak ons gümüşte dolar varlıklarının yaratmış olduğu baskı ile 23 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçen emtiada düşüşlerin 22,20 dolar seviyesi ile hız kazanımını içerisine girmesini bekliyorum. Bu eğiliminin ardından ise 21,40 dolar ve 20,50 sent seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Ancak olası bir 23 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışta ise kısa vadede 23,80 direncinin önem arz etmesiyle birlikte bu seviyelerin üzerinde 25 dolar ve 26 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram gümüş tarafında ise yurt içerisindeki faizlerin indirilmesi, gereğine yönelik söylemlerin devam etmesiyle Türk lirası varlıkları değer kaybını korumaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelen müdahalenin bile Türk lirası tarafındaki kaybı yeterli oranda dizginleyemediğini görürken bu durum kurda yükseliş ivmesinin devamına yol açarken
ons gümüş kaynaklı devam eden baskı unsurlarının gram gümüş fiyatlarındaki yükselişleri zayıflattığını görüyoruz. Böylelikle gram gümüş fiyatlarında 9,48 seviyesinin korunmasıyla birlikte yükseliş ivmesinin kademeli olarak 9,80 ve 9,95 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Özellikle bu kapsamda 10,17 direnci de emtiada rekor yükseliş seviyesi olarak karşımıza çıkarken 10,40 direncine ulaşmasına da yol açabileceğini düşünüyorum. Ancak diğer taraftan 9,63 seviyesinin esnetilmesine bağlı olarak yaşanılabilecek düşüşlerde ise 9,48 ve 9,30 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take